Seni burada bulacağımı biliyordum. Bunca şeyden sonra gerçekten buraya geldin mi? Sana söylemiştim. Nerede olursan ol, seni bulup geri getireceğim. Yaptıklarım için özür dilerim. Özür dileme. Bunun senin suçun yok. Bundan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız biz? El ele, birbirimize sımsıkı tutunarak bunun da üstesinden birlikte geleceğiz. Yeter ki beni bırakma. Seni asla bırakmayacağım. Sen benim hayatımsın. Meydandaki olaylardan sonra, polis olay yerine geldiği için Cihan hemen Alya'yı aramaya gidemez. Tüm koşullar açıklığa kavuşana kadar gözaltında tutulur. Ancak bu anda bile Cihan Alya ve Deniz'i düşünmeyi bırakmaz. Adamlarına onları bulmalarını, yerlerini tespit etmelerini ve kendisi onlara ulaşana kadar güvenliklerini sağlamalarını emreder. Bu arada Mardin'de neler olup bittiğini bilmeyen Alya, Deniz ile birlikte Budapeşte'de kalır. En kötüsünün geride kaldığına kendini ikna etmeye çalışır. Ancak Cihan hakkındaki düşüncelerden kurtulamaz. Sonunda Alya dayanamaz ve Cihan'ı aramaya karar verir. Ancak Cihan gözaltında olduğu için telefona ulaşılamaz durumdadır. Soruşturma tamamlandıktan sonra Cihan serbest bırakılır. Serbest bırakıldıktan sonra aklına gelen ilk şey Alya'dır. Hemen nerede olduğunu öğrenir ve onun ve Deniz'in iyi durumda olduklarına dair teyit alır. Cenaze törenleri biter bitmez Cihan artık seyahatini ertelemez. Cihan Alya ile şahsen görüşmek ve sonunda aralarındaki ilişkinin nasıl gelişeceğini öğrenmek için Budapeşte'ye doğru yola koyulur. Alya'yı bulan Cihan, ona yaklaşır. Ancak buluşmaları ikisinin de hayal ettiği gibi olmaz. Yaşadıkları her şeyden sonra aralarında belli bir gariplik vardır. Birbirlerini özlemişlerdir, ancak aynı zamanda son zamanlarda çok fazla acı, korku ve dile getirilmeyen duygular birikmiştir. Alya tam da evlenmeleri gereken bir anda onu terk ettiği için Cihan'dan özür dilemeye ve yaptıklarını açıklamaya çalışan ilk kişidir. Ancak Cihan onu suçlamaz. Alya'nın bu kararı kayıtsızlıktan değil, bu şekilde onu daha büyük bir acıdan koruduğuna inandığı için aldığını anlar. Konuşma sırasında Cihan, Serhat hakkındaki gerçeği de Alya'ya açıklar. Çocuğun kendi oğlu olmadığını ve Alya'nın onu terk etmesine neden olan tüm hikayenin başka birinin aldatmacasının sonucu olduğunu açıklar. Gerçeğin artık bilinmesine rağmen, Alya hala Mardin'e dönmeye hazır değil. Evden uzakta geçirdiği süre boyunca, sürekli tehlikeden ne kadar yorulduğunu fark etti. Oğlunun nihayet sürekli tehditler, zulüm ve yaşam korkusu olmadan huzurlu bir çocukluk geçirmesini istiyor. Cihan Alya ve Deniz'i tekrar kendisinden uzak bırakmak istemediği için bu kararına katılmıyor. Birlikte olduklarında onları koruyabileceğine inanıyor. Ancak Cihan, Alya'yı dönmeye zorlama hakkının olmadığını anlıyor. Bu nedenle ona baskı yapmıyor, konuyu açık bırakıyor ve duygular biraz yatıştıktan sonra tekrar ele almaya karar veriyor. Ancak konuşma sırasında başka bir önemli konu ortaya çıkıyor. Cihan Alya'nın Deniz'i Budapeşte'deki bir okula kaydettirdiğini öğreniyor. Bunu ikircikli bir şekilde algılıyor, çünkü Alya'nın oğlunun hayatını yeni bir yerde kendi başına düzenlemeye çalıştığını anlıyor. Ancak aynı zamanda Deniz'in babası olduğunu da hatırlatıyor. Bu aralarında tartışmaları gereken bir diğer önemli konu haline gelir. Alya yaşadığı her şeyden sonra, sadece kendisini değil, Cihan'ı ve oğullarını da etkileyen kararları artık tek başına alamayacağını anlamaya başlar. Hikaye Cihan ve Alya arasındaki çatışmayı eş zamanlı olarak sürdürürken, onları yavaş yavaş birbirine yaklaştırarak ve diğer karakterlerin hikayelerini paralel olarak geliştirerek ilerleyebilir. Budapeşte'deki konuşmadan sonra Cihan, Alya'ya baskı yapmamaya karar verir. Yaşadığı her şeyden sonra, sürekli tehlikeden gerçekten yorgun düştüğünü ve en çok Deniz için endişelendiğini anlar. Bu nedenle, kendisi de Alya'dan ayrı bir hayatın artık mümkün olmadığına giderek daha fazla ikna olsa da, bir süre onlarla kalır. Yavaş yavaş davranışlarıyla ona artık tüm sorunlarla tek başına başa çıkmak zorunda olmadığını göstermeye çalışır. Aynı zamanda aralarında hala belli bir mesafe vardır. Alya hala Mardin'e dönmeye hazır değildir ve Cihan onu zorlamak istemez. Bu nedenle, özellikle Deniz'in hatırına,
Budapeşte de birlikte daha fazla zaman geçirmeye başlarlar. Çocuk yavaş yavaş anne ve babası arasında artık düşmanlık olmadığını fark eder. Ancak yine de birbirlerine karşı temkinli davranırlar. Bu yavaş yavaş yakınlaşmalarının sebebi Deniz olabilir. Cihan ile giderek daha fazla zaman geçirmeye başlar ve babasının yanında olmasından çok mutludur. Cihan da kaçırdığı her şeyi telafi etmeye çalışır. Alya Deniz'in babasına ne kadar bağlı olduğunu görür ve yavaş yavaş Cihan'dan ayrı bir hayatın sadece kendisini değil, aynı zamanda oğlunu da ailenin önemli bir parçasından mahrum bıraktığını fark eder. Paralel olarak Cihan Eçmel hakkındaki bilgileri kontrol etmeye devam eder. Alya ve Deniz'in orada güvende olduğundan emin olana kadar Mardin'e dönmek istemez. Eçmel'in gerçekten Deniz'e ilgi duymaya başladığı ve onun aile geçmişini ve miras sorunlarını kullanmaya çalıştığı ortaya çıkar. Cihan tehdidin daha da ciddileştiğini anlar. Bu arada Mardin'de, Sadakat'ın Alya'ya karşı tutumu giderek değişmektedir. Cihan'ın onsuz ne kadar acı çektiğini gördükten sonra, Sadakat artık başka bir ayrılığa izin vermek istemez. Cihan'a uzaktan yardım etmeye başlar, malikanedeki durumu takip eder ve Eçmel'in adamlarının Deniz'in yakınında olup olmadığını öğrenmeye çalışır. Nare Şahin'in ölümünden sonra yavaş yavaş kendine gelir. Yalçın onun yanında kalır, ancak hemen Şahin'in yerini almaya çalışmaz. Onun desteği sayesinde Nare yavaş yavaş işine ve günlük hayatına geri döner. Zamanla Yalçın'ın varlığının kendisi için önemli hale geldiğini anlamaya başlar, ancak henüz yeni bir ilişkiye hazır değildir. Kaya ve Zerrin'in çizgisinde ise kızları üzerindeki çatışma devam eder. Velayet davasından sonra, çocuk için daha sık görüşmek zorunda kalırlar. Başlangıçta bu durum sadece düşmanlıklarını artırır, ancak yavaş yavaş sürekli çatışmaların kızlarını olumsuz etkilediğini anlamaya başlarlar. Kaya ve Zerrin'i en azından kısmen işbirliği yapmayı öğrenmeye zorlayan da kızlarının durumudur. Bir süre sonra Cihan, Mardin'e dönme konusunu tekrar gündeme getirir. Alya hala korkmaktadır, ancak bu sefer korkusu artık Cihan'dan kaçma isteğiyle bağlantılı değildir. En çok istediği şeyin eve dönmek olduğunu, sadece Deniz için güvenlik garantisine ihtiyacı olduğunu anlamaya başlar. Sonunda Alya Mardin'e dönmeyi kabul eder. Ancak kendisi için önemli bir şart koşar. Artık tehlikeyi birbirlerinden saklamamalı veya kader kararlarını kendi başlarına vermemelidirler. Cihan da aynı fikirde, çünkü onları birden fazla kez ayıran şey, aralarındaki güvensizlik ve sürekli olarak birbirlerini ayrı ayrı koruma çabalarıydı.